olduğu için olabilir mi? Var. Evet, bugün yine bir çekim var. Gömlek giydim. Neden giydim? Çünkü güneşe çıkacağım. Geçen seferden deneyimliyim. İnanılmaz bir yerde kalıyoruz. Hayatımda gördüğüm en iyi ışık var. Herhalde bir daha böyle güzel bir ışıkta vlog çekebileceğime inanmıyorum. Şimdi birçok istek geliyor. İsteklerin herkesin ortak noktada buluştuğu bir kısmı var. O da şu. Herkes diyor ki birazcık daha fotoğrafçıysan madem bize niye teknik anlatmıyorsun? Nasıl moda fotoğrafçısı olur? Biraz onu anlat falan gibi istekler oluyor. Birincisi ben size nasıl moda fotoğrafçısı olacağını öğretemem. Mutlaka bir güzel sanatlar eğitimi almanız gerekiyor. Yani bu illa fotoğraf olması gerekmiyor. Grafik tasarım olur, iç mimarlık olur, plastik sanatlar olur ama bir şekilde bir güzel sanatlara bir yerden dokunmanız gerekiyor. Çünkü oradan alacağınız eğitim size o kadar çok şey katacak ki. Bu sırada açı değiştirdim çünkü böyle güzel bir ışığı bulmuşken biraz faydalanmak lazım. Alacağınız bu eğitim size aslında bayağı bir donanım katacak. Çünkü okula gittiğiniz zaman orada sadece gidip de normal kuralları öğrenmiyorsunuz. Aslında birçok işte dönemleri görüyorsunuz, eskiden yapılan resimleri görüyorsunuz, nasıl yapılmış, neden etkilenmiş insanlar toplumsal olaylardan nasıl etkileniyor, nasıl yorumluyor. Neyse bunlara girmeyeceğim ama uzun lafın kısası eğitim almanın tabii ki de faydası var. İnsanlar sonuçta boşuna okumuyorlar. Şimdi teknik var bir de. Ben ama kalkıp size teknik öğretmek istemiyorum. Bununla ilgili YouTube'da zaten binlerce video var ve çok iyi anlatan insanlar var. Kaldı ki ben de zaten çok teknik fotoğraf çeken bir fotoğrafçı değilim. Yani stüdyoya girip 150 tane ışık kurup onu işte bilmem kaç din, o buradan geldi, onu kendim... Bunları yapan bir fotoğrafçı değilim. Daha çok doğal ışıkla çeken bir fotoğrafçıyım. Ama ben size neyi anlatabilirim, neyi gösterebilirim? Set deneyimi. Bence çok önemli bir şey. Çünkü insan sette ne kadar rahat olursa aslında o kadar daha rahat fotoğraf çekebiliyor. Seti kontrol etmek, seti yönetebilmek, yönetmen gibi bir fotoğrafçı olabilmek bence çok önemli. Ben size bununla ilgili birkaç tüyo verebilirim. Belki daha fazla verebilirim. Aklıma geldikçe ben size bu tüyoları aktarmaya çalışacağım. Bugünkü çekimden başlamak üzere bu tüyoları görelim bakalım. Çekim yapacağınız mekanın mutlaka önden gelin. Bakın, güneş açılarınıza bakın. Bu çok önemli. Sunseeker gibi app'ler var. Bir sürü var böyle app'ler. Ben Sunseeker kullanıyorum. Güneşin nereden doğduğuna bakın. Mesela burada bu taraftan doğuyor. Güneş çok dik bir şekilde gidiyor. Buradan batıyor. Buradan battığında saat 4 gibi, yani 4 sularında mesela güneş ışığı benim çok işime yaramıyor. Ona göre planınızı yapın. Mesela şimdi biz geldik bu mekanda baktık. 4'ten sonra ışık burada bizim işimize yaramıyor. 4'ten sonra şehre ineceğiz. Alaçatı taraflarında. Daha farklı kareleri orada çekeceğiz. Bunun planlamalarını mutlaka önden yapın. Bu sırada bakın. Herif arabasında açmış müziği. Bütün koya kendi istediği müziği dinletiyor. Abi nasıl bir saygısızlıktır bu ya. Ben mesela bu plajda olan biri olsam arıza çıkarmıştım. Burası çekim yapacağım sokaklardan bir tanesi. Sunseeker'la bakarak saat 4:30 gibi şu binanın, nerede? Şurada. Şu binanın köşesi bu sokağa gölge yapıyor. O zaman ben şunu bilebiliyorum bu app sayesinde, demin bahsettiğim app sayesinde. Saat 4:30 sularında buraya gelirsem 7'ye kadar güneşi istediğim şekilde kullanabiliyorum. Bu bana ne sağlıyor? O zaman işte çekim planlamamda çok büyük avantaj sağlıyor. Diyorum ki sabahtan işte plajda çekeyim. Güneşi orada en son noktasına kadar kullanayım. 4:30 gibi buraya geleyim. 7'ye kadar da çekimi burada efektif bir şekilde yapayım. Ne oluyor? Büyük avantaj oluyor işte. Ama önemli olan gidip planlamanızı yapmanız.
kadar rüzgar var ki anlatamam size. Bilmiyorum sesim duyuluyor mu? Büyük bir hata yaptım bugün. Normalde bu tür app'leri kullanmada çok iyiyimdir. Windy'yi kullanmadım. Windy size bulunduğunuz bölgedeki rüzgarı gösteriyor. Sadece o an değil, bir haftalık, 10 günlük size tahmini rüzgar durumlarını veriyor. Ben ona bakmadım. Bugün o kadar kötüydü ki, yani rüzgar yüzünden yerden kalkan toz modellerin gözüne doluyor, saçı bozuluyor. Gözüne toz girdiği için gözü akıyor. Bizim lenslerin bütün içine toz doldu. Lensler çalışmıyor. Bu teknolojiyi kullanmak gerekiyor. Yani zaten böyle bir imkan varken niye kullanmayacaksın? Mutlaka bu tür yardımcı yazılımları ben kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben kullanmadım. Büyük hata yaptım bugün. Şimdi diğer önemli mevzu da dijital imaj teknisyeni, yani bilgisayar aktarıyoruz ya fotoğrafları. Bilgisayarın nerede durduğu çok önemli. Şimdi bilgisayarı çok ulu orta bir yere koyarsanız çekimde olan herkes gidiyor bilgisayarın başına çöküyor ve bilgisayarın başına çökünce gelen fotoğraflar, sonuçta ham fotoğraflar, oturuyorlar, bütün o çıplaklığıyla fotoğrafların detaylarını görüyorlar ve ufak detaylara takılabiliyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz bilgisayarımızı öyle herkesin çok kolay erişemeyeceği yere kuruyoruz. Mesela biz şu an arabadayız, Barış. Merhabalar. Böyle olunca mesela bu arabanın içerisine insanlar girmek istemiyor. Niye? Çünkü sıcak, dar, sıkışık. Gelip rahat edemiyor, rahatça bakamıyor. Öyle olunca duramadığı için fazla detaya takılamıyorlar. Gidiyorlar, çekimle ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Mesela biz eskiden film çektiğimiz dönemlerde böyle bilgisayar falan yoktu. Ne oluyordu? Filme çekiyorduk. Kimse çekileni göremiyordu. Gidiyordu o zaman çekimle ilgileniyordu. Çekimde direkt modelin üzerinde bir şey düzeltilmesi gerekiyorsa gidiyordu, direkt modele müdahale ediyordu, kıyafete müdahale ediyordu, düzeltilmesi gerekeni düzeltiyordu. Şimdi bu bilgisayar başında olunca bütün olay, iş birazcık da Photoshop'a kalıyor. İnsanlar gidip biraz tembelleştikleri için, çekimin kendisiyle ilgilenmediklerinden böyle bir sıkıntı oluyor. O yüzden fazla ortalıkta olmasın. Diğer bir konuda ben karta çekiyorum. Karta çektiğim için de mesela tether denilen bir olay var. Kablo ile çekiliyor. Kablo ile çekildiği zaman da hiç durmuyorlar fotoğrafın başında. Direkt bilgisayarın başında duruyorlar. Çekileni bilgisayardan görüyorlar. O daha da beter bir durum. Bence karta çekin. Bilgisayarınızda çok ulu orta yere koymayın derim. Ya bu karta çekme olayı çok önemli, gerçekten çok önemli. Fakat orada şöyle ufak bir sıkıntı oluyor. Özellikle böyle güneşli ortamlarda çektiğin zaman LCD'den bir şey göremiyorsun. Fotoğrafta biraz aslında güzelliğini kaybediyor. O yüzden biz bu loop denilen aleti kullanıyoruz. Böyle LCD'nin arkasına yaslıyorsun ve o delikten bakıyorsun. Hem daha konsantre oluyorsun fotoğrafa, hem de etraftaki ışıktan vesaire diğer etkenlerden etkilenmiyorsun. Bir de ayrıca şöyle bir durum oluyor. Sonuçta sen o loop'tan bakıp beğendiğin kareyi görüyorsun, seçiyorsun ve sonra onu müşteriye gösteriyorsun ya da kimse artık. Böylelikle istediğin kareleri gösterip çekimdeki kontrolü yine sen kendi elinde tutmuş oluyorsun. O yüzden bu bence çok önemli. Karta çekin. Kesinlikle karta çekin derim. Şimdi ben size blokaj tekniğini göstereceğim. Biz bunu çekimlerimizde çok kullanıyoruz. Şimdi ben normalde çekim yaparken arkamda böyle bir kalabalık oluyor. Bu kalabalıkta müşteri, ajans, prodüksiyon merak ediyorlar ne çektiğimi ve sen burada çekim yaparken ister istemez buradaki yansımadan bu arka kalabalığı görüyorsun ve dikkatin dağılıyor. Şimdi asistanlarımın blokaj tekniğini nasıl uyguladığını gösteriyorum. Evet, şimdi ben çekimini yapıyorum. Bir dakika, makine kapalıymış.
Yapsınız oğlum blokaj. Başladım. Evet. Şimdi ben çekime başladım. Bu şekilde çekiyorum. Müşteriyi görüyor musunuz? Müşteri. Ne yapıyor şimdi? Bu şekilde. Bu bir blokaj tekniğidir. Bunun bir de flash versiyonu var. Onu sonra anlatacağım. Yeah, that's beautiful. Kız böyle poz veriyor. Eğer bunu böyle koyarsa bacağın ucu yokmuş gibi gözüküyor. Ya da eklemini böyle tuttuğu zaman kolu yokmuş gibi gözüküyor. O yüzden hep eklemler açık olmalı. Yani şu mesela bu bacak yokmuş gibi gözüküyor. O yüzden hep uzatıp bir şekilde eklemleri düzgün göstermesi gerekiyor. Renkte bir sorun yok. Aşırı yandım güneşten. Yine her zamanki gibi. Güneş kremi kullanmıyorum. Çünkü şundan dolayı kullanmıyorum. Sürekli suratındaki yağ makinenin üzerine geçiyor ve o böyle toz falan yapıştığı zaman çok büyük pislik oluyor. Eğer kaliteli bir güneş kremi varsa bana da tavsiye ederseniz sevinirim. Son tavsiyem size mood board ile ilgili. Ajanstan ya da işin editöründen gelen bir mood board oluyor normalde çekimle ilgili. Eğer o yoksa mutlaka kendinize bir tane mood board yapın. Hangi ışıkta, nasıl pozlarla, modellerimi nasıl yönlendireceğinize dair. Ben mesela bunu ajanstan gelsin ya da gelmesin, editörden gelsin ya da gelmesin mutlaka kendim için de bir tane referans hazırlıyorum. Modellerime bak böyle bir hava istiyorum, böyle bir kadınsın, böyle bir mekanda, böyle bir ışıkta çekeceğiz diye anlatıyorum. Böylelikle onlarla da aslında aynı paralellikte iletişim kurabiliyoruz. Size tavsiyem mutlaka bir tane mood board'unuz olsun. Bunu da modellerinizle paylaşın. Hem de önden bu çalışmayı yaptığınız zaman sizin için de güzel bir referans olacaktır. Size vereceğim son tavsiye bu. Bundan sonraki videolarda aklıma geldikçe sizlerle bunları paylaşmaya çalışacağım. Bu çekimi de güzelce atlattık. Hiçbir problem yaşamadık. Son dönemde yaşadığım en problemsiz çekimlerden biriydi. Bir sonraki videoda görüşelim.